Mons şehrinden Gent şehrine gideceğiz. Sabah şu anda saat 7:30. Saat 8'de tren varmış, ona yetişecekmişiz. Oraya gidiyorum. Bu sefer şöyle bir üst geçidi kullanayım dedim. Bir farklılık olsun diye. Şurada bir kavşak, tabii hiç kimse yok ki bu saatte ya. Gittiğimizde rehberimiz olmayacakmış. Herkes kendi başına takılacak. İşte ben de yanına 5-6 kişi falan bulsam onlarla konuşurken birazcık da işte öğrendiklerimi anlatırken bugünü geçirmeye çalışacağız. Bakalım. Yine ben sabah size bir selam vereyim dedim. Görüşmek üzere. İstasyonuna geldim şu anda. İçeriği şöyle işte bir kalkacak olan trenleri falan görebiliyorsunuz. Buradan eğer bir şeyler yemek istiyorsanız şu şekilde biraz içeri de çekelim. Buradan yiyecek alabiliyorsunuz kendinize. Fiyatlar böyle. Bir şeyler alabiliyorsunuz. Buraya da bakalım, olmadı biraz. Tabi burada normalde olduğundan biraz daha pahalı. Aynı bizim oradaki tren istasyonları, işte havalimanları mantığı. Olması gerekenden daha pahalıya satıyorlar. Öyle. Yeah, hi, bonjour. Böyle arkadaşlar. Burada hızlıca fotoğraf çekilebilme makineniz var. Bu eğer fotoğrafınız yoksa işte ilk geldiğiniz zaman, işte ben mesela ilk geldiğim zaman işte göçmen ofisine falan gidip işte fotoğrafımı falan teslim etmem gerekiyordu. Ben tabii Türkiye'deki halletmiştim ama eğer yoksa fotoğrafınız, böyle küçük kabinler oluyor, yani fotoğrafçı yok burada. İşte kabinlere falan giriyorsunuz. Hemen çekip alıyorsunuz, öyle 2 dakikada falan hallediyor, böyle şipşak. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Başka bilmiyorum, şöyle bir genel bir bakış daha atabiliriz. Öyle. Trende yine görüşmek üzere arkadaşlar. Like I will share, but it will not be an obligation, you know? Evet arkadaşlar, trendeyiz. I can Şimdi birazdan varmak üzereyiz. Oturuyorduk. Böyle etraf falan izledim. Biraz daha çekeyim. Gentlemen will not ولكن واش انت واحد السؤال هذيك Şu an burada arkadaşlarım var veya onlar faslılar. Şöyle çekeyim. Esma, Yusuf. Yeah, I'm recording. Yes. Treni de gösterebilirim şöyle. لا في الإسلام لكن جزء Şu anda konuşuyoruz. Daha sonrasında tekrar küçük röportajlar yapacağım hepsiyle. Şu an öyle. Gelmek üzereyiz. Birazdan geleceğiz. Yaklaşık 20 dakika falan sonra varmış olacağız. Evet, tekrar görüşmek üzere. Tartışma vardı arkadaşlar. O yüzden bunu kaydetmek istiyorum. Evet. Let's go. Move on. Yes. We said that like we were talking about if a wife and what is the Husband. Yeah. like should share stuff, Yes. money, Yes. together. Yes. And like we were talking about that. Yes. Well, I was saying that I think she was implying that if a gentleman, if he was a true gentleman, he wouldn't accept her money, Yeah. which I think is kind of. You have to wait for it. Yeah. You need to wait for me. That's how he wouldn't be a real gentleman if he didn't refuse it. Like if he was a real gentleman, he wouldn't accept it anyways. He wouldn't feel in his right place. Which I think that's in modern society, it's fine that you could accept gifts from your wife. Yes. If you guys are equal in the house. We are equal. We should be equal, and we shouldn't think about money. Okay. And like we shouldn't think about that. Like if I see like you don't have money, I
buy it. Yes. Yeah. Like without telling you and without you telling me, because if you tell me, I won't do it. Yeah. You know? Yeah. But it should be part of the conversation. Yes. Because you can't move Yeah. forward without talking about Yeah, money and finance. yeah. Yeah. But like it shouldn't be like I said that the gift should be accepted, but Okay. you should you shouldn't oblige her to No, I didn't. I to was pay talking something. about To buy PS4. me a PS4. Yes, I wouldn't say if you don't buy me my PS4, I will divorce you. No. But yeah, Yeah. Why the PS4 specifically, not the I'm just PS5? kidding. I don't even play games. I do play games in my PC, but like PlayStation games. Because because- in next years there will be PS9. Yeah. PS10, yeah, yeah. PS9 on the other Yeah. hand. That's you. I saw some couples that like buy gifts like that Yeah. to like PS4. It's about the gesture. Yeah. Yeah. What just? Yeah. Legit. Yeah. like I'm it. romantic, you know. Yeah. Yeah. But it should be at least 200 euros or it's a bet. Yeah. Yeah. Okay. Do you have anything to add? Yeah. Teşekkürler. Yeah. And that's all for now. Böyle bir tartışmaydı arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar kaydedeceğim. Görüşürüz. Okay, maybe. I would accept it. Hop. Evet. Gent'e geldik arkadaşlar. Bu seferki istasyon geçenki kadar güzel değil ama şöyle bir etrafı çekeyim. Şimdi gardan çıktık. Abi size şurayı göstermek istiyorum hemen. Abi nasıl bisiklet kullandıklarını hep beraber tekrar şahit olalım. Abi çok fazla bisiklet var. Şimdi şehir merkezine doğru yürümemiz gerekiyordu. İşte dedim ben de bir tane bisiklet alsak olmaz dedim ya, bir tane kiralayalım falan dedim yani. İşte ona bakıyorlardı ama orada da adamlar Hollandaca yazmış. Yani aramızda hiç kimse anlamıyor. 10 kişiyiz şu anda. Hiçbirimiz Hollandaca bilmiyor yani. Öyle olunca şu an bunlardan almayı vazgeçtik. Şimdi yürüyeceğiz şehir merkezine doğru. Bir yarım saat falan sürer diyorlar. Bakalım. Öyle yürüyeceğiz şu anlık. Spoor 9. Deze trein stopt in Brugge en Oostende. Spoor 8, de IC-trein naar Aalst en Landen. Van 11:13. Spoor 8. De eerstvolgende haltes van deze trein zijn Wetteren, Schellebenne, Zerskamp, Leden, Aalst, Ehrenboldigen, Denderleeuw, Liedekerke, Brussel-Zuid. Evet, şimdi garı terk ediyoruz arkadaşlar. Dışarıya çıkacağız. Şöyle bir manzara var. Şöyle gezenleri çekelim. Like they are alone. They are with no one. Ah yeah, No one guiding. yeah. Maybe we can do it. Yes.
Mekan nasıl? Hemen dibinde. Şuralarda falan yemek yeme yerleri de var aşağıda. Öyle. Evet, gruptan bazıları yemek yemek istedi arkadaşlar. O yüzden onlarla falan ayrıldık. Ya bayağı yavaş hareket ediyoruz şu anda. Çünkü başımızda bir, nasıl diyeyim, bir rehber yok. Geçenkinde en azından nereye gideceğimiz, nasıl gideceğimiz falan belliydi. Böyle bir planımız vardı. Şu ankinde o da yok. Öyle olunca işte grubun yarısı Öyle biz yemek işte. yiyelim falan diye. Öyle mi? Grubun yarısı yemek yemek istedi. Bir diğer yarısı da işte mesela ben de dedim yemek yemekle vakit harcamayalım yani. Zaten gelirken yemiştik bir şeyler. Öyle olunca şimdi şu şekilde kenardan yürüyoruz. Düşüyordu. Allah sizi ne yapmasın ya. Evet. Yine burada bir bisiklet garajı var arkadaşlar. Hemen burayı da gösterelim. Böyle insanlar buraya bisikletlerini park ediyor. Çok fazla bisiklet kullanıyorlar. Abi şurada da var. If you have Hello, the whole Yeah. we time. are from a Scouts for children with a handicap, Aha. and we sell Ah, stuff. yeah, yeah. to- But we don't have money. Okay. Sorry. Thanks. Lan şansımıza. İşte çocuklar için bir şeyler satıyoruz dedi. Geldi, para istedi de dedik abi bizde de yok yani. Ne yapıyoruz ye. Ye. Abi 13 euro diyor, hayatta vermem. Çünkü 13 euroya buraya geldik. Bir de geri döneceğiz. Yani tren biletimizi aldık. Başka bir şehre, başka bir yere gideriz. Hayatta o kadar para vermem yani. Yine girsek iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Çok pahalı. Hayatta girmeyiz. Şöyle hemen karşısındaki yapıyı da çekeyim. İşte inanılmaz. Evlerin görüyorsunuz. Şu önden görünüşleri çok güzel ya. Şimdi cadde üzerinde yürümeye başladık. Şöyle sağlı sollu size burayı göstereyim dedim. Şöyle arkada görünen kırmızı poşetlerin her birisine koyması 5 euroymuş. Ha bir tane birisi alıyor, aramızdan birisi alacakmış. Hatta hemen aldı. Poşet bile dolu gelmedi. Çocuğun yüzündeki ağlamayı görüyorsunuz. No. Thank you. Hi. İnsanlar selam veriyor. Ekmekler var. Çeşit çeşit ekmek. Kabak çekirdeği mi? Galiba. Normal çekirdekli de var. Evet. Sonra şöyle meydanı çekelim. Burada bir alışveriş merkezi gibi bir meydan kurmuşlar. Sonra burada Fransız atıştırmalıkları diyorlar işte. French fries diyor da normal bildiğiniz patates kızartmasını satıyorlar. Şurada bir tane kale var. Birazdan oraya gideceğiz ama kalenin içine girmek galiba ücretliymiş. O yüzden para vermeyeceğiz oraya. Sadece içine bakıp çıkacağız bir.
Ee, Şöyle kalenin önüne geldik. Bayağı bir insan var içeride. Şöyle yandan falan çekelim. Ay, güzel görünüyor gayet ya. Gayet iyi görünüyor ve arkadaşım şunlardan birisini bana verdi. Şimdi tadına bakacağım. Yani garip bir şey gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir şey tadı. Ben de merak ediyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben bilet almayacağım. Sadece buradan şöyle bir çekelim içerisini. İlla surların oraya çıkmamıza gerek yok yani. Biz daha iyilerini gördük ülkemizde. Özellikle Çanakkale, Kilitbayır'a gitmeyenleri tekrardan öneriyorum. Oraya gidin. Orası çok daha güzel. Hiçbir şey yok yani. Would you like something to the camera? Firstly, please introduce yourself. I'm Younes. I'm 23. I come from Belgium, but I come from Algeria too. And today I am with Ardil, Yes. and we are in Ghent Yes. together. And it's a beautiful trip today. Yeah. It's particularly sunny, Yes. so it's good. And how can I say let's go in French? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Let's go. Şöyle küçük shoplar da var. Ama bakın şurada mekana bak ya. Ne güzel yere oturmuşlar. Direkt denizin dibi. Deniz diyorum işte, nehir. Bu şehir böyle iki tane nehrin üzerine kurulmuş arkadaşlar. Şu anki nüfusu yaklaşık 250 bin kişi kadar filanmış. İşte sanayi devrimiyle birlikte buradaki nüfus bir anda patlamış, 3 katına 4 katına falan çıkmış o zamanlar. İşte o zamandan beri de halen de aynı şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir sokağa geldik. Bu sokakta işte devlet şeye veriyormuş, izin veriyormuş herkesin resim yapmasına filan istediği gibi. Çünkü hani milletin başka yerlerini filan boyayıp etmesinler diye burası böyle izinli olarak istediğin gibi gelip böyle boyayabileceğin bir yermiş. Bakın herkes burada çok fotoğraf çekiliyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Sokaktan çekmeye
Abi bir tane videoda günden güne aynı kalmadığını görmüştüm. Şu anda bile zaten boyanlar var duvarları. Yarın gelsek yine aynı şekilde göremeyeceğiz burayı. And the story behind that is that the old man was in prison and he was condemned to starvation, like to death through starvation. Yeah. So the young woman is his daughter, Uh-huh. and in order for him not to die, she started breastfeeding him every day, Ah, yeah, I guess. and that's why Ah. you see this. And your name, please. Conchita. Can you introduce yourself to the I am Conchita Navarro, an Yes. Erasmus student from Spain. Yeah, what's your major? Translation and interpreting. Oh, nice. Yeah, that's why you are talking so good. And do you know the name of the clock tower? No, de Beffroi. Ha. Oh, no, That was- evet, arkadaşlar şuradaki heykelin anlamını anlattı aslında. Bir tane hikayesi varmış. Onu anlattı. Birazdan ben onun çevirisiyle koyarım internete. Yani yüklerken onu da çevirmiş oluruz. Burada şöyle bir pazar yeri var. Pazar yeri için mi yapmışlar? Tam anlamadım niçin böyle bir şey inşa etmişler. Sorabileceğimiz birisi de yok ama şöyle etrafı da çekmiş olayım. Arkamda gördüğünüz şu kuleye çıkmaya çalıştık. Şöyle çekebilirsem hop. Ve kişi başına 2.70 euro istediler. Onu da vermedik tabi. Onu da vermedik ya. Beleş olsa girerdik arkadaşlar ama yani biliyorsunuz yani şimdi bizde o 2.70 ile ben yemek yiyeceğim şimdi. Şimdi gideceğiz yemek yiyeceğiz yani. O yüzden ben onu da riske etmek istemedim tabi. Yani zaten yukarı çıksak sadece işte yukarıda şurada görülebilen, bilmiyorum görebiliyor musunuz? İşte oradan tüm şehri görebilen yere çıkacaktık sadece. Sadece şehri görecektik 2 dakika. Onun için çıkacaktık yani. Bilmiyorum o kadar da önemli bir şey değildi. Şimdi tekrardan şu yönde yürümeye devam ediyoruz. Şöyle bir çorba aldım. Size de göstereyim. Şöyle. Ekmeği de kendileri yapıyorlarmış. Bir de elma var. Evet, bunu yiyeceğiz.
Sambavu Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Üstünde bir Ukrayna bayrağı görüyorsunuz. Savaşı protesto ediyorlar. Şurada da şöyle küçük bir heykel var. Yes, okay. I was just saying that the Gothic characteristic of the Gothic windows that are not perfectly curvilinear, and they finish with a point here. There's like two curves that meet at a point. Ha, yes. Yeah, that's about it. And you know, you have your patterns here. You have your windows and like long things. You have your very pitch like this. The characteristic. Deciding which the people that are going to hell are going, because he does this with the finger and does not look at them. If you do this with the finger, the statue does this, it means that you are condemned. And if they look at you like this, it means that you are saved, you know? And so he doesn't want to listen because he's afraid. And this is the Virgin Mary with the angel. You know that she is the Virgin because there is, the crown with the angel. And she's reading who will go where. You know? But in every place, Evet. churches, Arkadaşlar şurada bir tane arkadaşımız var. Vallahi anlattığı kadarıyla, anladığım kadarıyla hemen anlatayım size. Bu sağdaki melek insanların işte ilk başta şu ortadakinden başlayalım. Şu ortadakinin elinde bir tane kitap var, görüyorsunuz.
o insanların ne tarafa gidip gitmeyeceğini okuyor aslında. Bir yandan okuyor. Şuradaki insan da böyle her şeyi duymak istemiyor. Yani kötü şeyleri duymak istemiyor. Ve kadının üzerindeki taştan da işte kadının hani aslında hani nereye ne tarafa gideceklerini anlatan melek olduğunu anlayabiliyormuşuz. En yukarıda da bir tane bir yatık bir haç var gördüğünüz üzere. Bu yatık haç da işte bu apokalipsin yani dünyanın çöküşünün başladığını aslında anlatıyormuş. Ve işte şurada borazan çalan birisi var işte hani o da hani dünyanın düştüğünü artık anlatıyormuş. Ve şuradaki insan saat kulesinin içerisinde 52 adet ayrı ayrı çan varmış. Ve yılın belli zamanlarına ayrılmış olan yılın belli zamanlarında çalan böyle farklı farklı ritimler varmış. Mesela işte festivallere ayarlanmış olan, ne bileyim günün değişik saatlerinde filan ayarlanmış olan böyle çanlar varmış. Hep beraber çalıyorlar. Ve en üst tarafında da bir tane ejderha var. Ya bilmiyorum, buradan görmesi çok zordur ya. Üst tarafında bir tane ejderha var. Öyle değişik bir yapı. İşte bu ülkenin bağımsızlığını temsil ediyormuş. 1313 yılında başlamışlar bunu yapmaya. Ama bitmesi yaklaşık ya 1380 yılında mı bitmiş? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Öyle değişik bir yapı. Şöyle hemen etrafı da çekeyim. Bulunduğum yerin etrafına dönerek. Burada da Sembafu Katedrali'ni görüyoruz. Arkadaşlar, burada bir tane Luna Park bulduk. Şimdi geldik. Şöyle size bir göstereyim dedim. İşte burada waffle falan satıyorlar anladığım kadarıyla. Bayağı kalabalık ya. Aa, pahalı. Günü bitirirken yine şöyle bir küçük bir
günü bitirirken yine şöyle bir küçük veda konuşması yapayım dedim. Şimdi gara gelmek üzereyiz. Son kez şöyle görünümü de çekeyim. Abi gardan çıkıyorsunuz, bakın şehre ilk geldiğiniz anda karşılaştığınız manzara şu. Yani direkt bisiklet yani. Zaten şehrin her yerinde vardı. Kaç kere ezilme tehlikesi yaşadım bugün. Bilmiyorum. Ya adamlar deli gibi bisiklet biniyor. Sonra burası hakkında ne söyleyebilirim? Burayı beğendim. Fena değildi. Güzeldi. Yani yine gelsem gelir miyim? Gelirim. Fena değil. Ama bu şehirde yani her şey paralıydı. Her yere gitmek paralıydı. Hey Yusuf. What would you like to say about the city? Did you It's a like nice it? city. I liked it a lot. It's like Anvers but smaller. Yeah. With much more culture, many castles, and very great modern architecture. Yeah. Yeah, you know the architecture. Yeah, yes. And you like the library, right? Yes, the library is cool. Yes, yes. I really liked it. I Yes, don't know yes. who's the architect, but I'm sure gonna look this one up. Yeah. Yes. Yeah, they're coming. Şöyle tekrar bu tarafı da çekelim. Buraya geldiğinde çekmiştim ama bir de şöyle bir akşam vakti ışık falan yokken çekelim. I mean, it's not as beautiful as other cities in Belgium, but it was still a nice visit, and I really appreciated the company. And it was a pity that we didn't get to see the museum. Ah yeah. I would have loved to see it. Yeah. But well, instead of doing that, we went to the foire. Yeah. That was good, I think. Yeah, What that do you- was really yeah. fun. Yeah. So yeah, when that door closes, another one opens. Yeah. Yeah, that's nice. It's like Pollyanna, you know the story. And she just looks and solves the good things, good advantages of the things all the time. Nice, that's very Yeah. positive. Yeah. Yeah. And how did you find it? Actually, that was good. Yeah, that was good, but I don't know. Last 2 weeks ago, we went to Antwerp, and I think Antwerp is better. Yeah, because yes, it is. because there was too much sightseeing in Antwerp, and nothing is paid in Antwerp. That's why I like the city most. Here you had to pay for Yes, everything. and her şey için bir şey yapmak zorunda, bir ödemek zorundaydık. Türkçe konuş. Sorry. Yeah, it's fine, it's fine. Her şey için bir ödeme yapmak zorundaydık. O yüzden bayağı bir kötüydü yani. Ama onun dışında yine güzeldi. Would you like to add something? He completed a wordle in Turkish. Yeah. Ah, yeah. Oyun oynadık. Bir tane oyun varmış adı Wordle. İşte 6 hakkınız var. 5 kelimelik bir tane 5 harflik bir kelime bilmeniz gerekiyor. İşte geldi oynayalım mı bunu falan dedi. Oynadık. Yendik en sonunda. Kelime de gafildi. Gafil. You remember the gafil. Yes. Ah, gafil. Yes. Yeah. And I don't know, that's all. Yeah. Then subscribe. Yeah. And comment and like. Yeah. Thank you. And hi guys again. How was the trip? What do you think about the trip? Very good. I didn't go to the park. Yeah. I want to go to Primark. Oh. Yeah. And that's all.